Merhaba gezgin dostum. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni Londra'nın kalbi Westminster'daki Buckingham Sarayı'na götürüyorum. O ünlü balkonun önünde bir kalabalığın nasıl coşkuyla dalgalandığını hayal edebiliyor musun? Sarayın demir kapılarındaki kraliyet arması gözünde canlandı mı? Bir kent, kendisini bir sarayla anlatabilir mi? Londra anlatır. Hazırsan bu hikayeyi birlikte açalım. Buckingham Sarayı nedir? Neden önemlidir? Bu yapı, Birleşik Krallık hükümdarının resmi ikametgahı ve devlet törenlerinin merkezidir. Temeli 18. yüzyılın başında Buckingham House adıyla atıldı. 3. George döneminde kraliyet tarafından satın alındı. 4. George ve sonrasında Kraliçe Victoria çağında büyütülerek bugünkü saraya dönüştürüldü. Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 2837 yılında saray, monarkın resmi konutu oldu. Ön cephenin önünde yer alan Victoria anıtı, saraya yaklaşırken ilk büyük selamı verir. Saray, yalnızca taş ve sütundan ibaret değildir. Diplomasi, gelenek, aile hikayeleri ve çağın ruhu aynı çatı altında buluşur. Sarayın asıl görevi nedir diye sorulursa, cevap nettir. Devletin ritmini törenle görünür kılmak ve ulusun hafızasını canlı tutmak. Peki nerededir? Nasıl ulaşılır? Saray, Westminster bölgesinde The Mall Caddesi ile St. James's Park ve Green Park'ın arasında yer alır. Londra merkezinden yürüyerek gelmek en keyiflisidir. Trafalgar Meydanı tarafından The Mall boyunca yürüdüğünde, iki yanında bayraklarla süslü bir tören koridorunda ilerler gibi hissedersin. Parkların içinden dolanarak gelmek istersen kuş sesleri ve göl manzarası eşlik eder. Yakın çevrede Westminster Abbey, parlamento binası ve Whitehall koridoru bulunur. Bir günde şehrin en önemli sembollerini birlikte görmenin rahatlığını yaşarsın. Ne zaman gitmeli, kalabalığı nasıl yönetmeli? Gün doğumundan kısa süre sonra gelenler, saray cephesini yumuşak ışıkta görür ve fotoğraflarda altın bir parıltı yakalar. Öğle saatleri yaklaştıkça avlu ve anıt çevresi kalabalıklaşır. Gün batımı öncesi gökyüzü pastel renklere döner. Victoria anıtı mermerinde sıcak bir ton belirir. Resmi tatil günlerinde ve yaz aylarında yoğunluk artar. Kalabalıktan kaçmak için hafta içi sabah saatlerini tercih etmek akıllıca olur. Şehir her mevsimde güzeldir. Ancak ilkbahar sonu ile sonbahar başı arasında parkların yeşili ve çiçekleri bu deneyimi daha zarif hale getirir. Kış aylarında keskin rüzgarı hesaba katarak sıcak giyinmek gerekir. Ne kadar süre ayırmalı? Sadece dışarıdan görmek ve fotoğraf çekmek için en az bir saat planla. St. James's Park Köprüsü'nden sarayı, göleti ve arka plandaki Londra silüetini aynı kadraja alacağın bir yürüyüş bu saati hızla doldurur. Daha derine inmek istersen, sarayın yaz aylarında ziyaretçilere açılan devlet odaları, kraliyet ahırları ve kraliçenin galerisi gibi alanları için ek süre ayır. Her biri için ayrı biletlerle birlikte 2 saatten 3 saate kadar esnek bir plan iyi olur. Törenleri izlemek istiyorsan, yer tutmak için ek zaman ayırmayı unutma. Nasıl gezilmeli, bilet gerekiyor mu? Sarayın dış cephesini ve Victoria anıtı çevresini gezmek ücretsizdir. Avludaki nöbet değişimi töreni sokaktan izlenir. Sarayın içindeki devlet odaları ise, yılın belirli dönemlerinde ziyarete açılır ve bilet gerektirir. Kraliyet ahırları ve kraliçenin galerisi, yıl boyunca daha sık erişime açıktır ve yine biletle gezilir. Biletler resmi satış kanallarından çevrim içi olarak alınabilir, yoğun sezonlarda önceden rezervasyon yapmak rahat ettirir. Yanına su, mevsime uygun bir üstlük ve rahat ayakkabı al. Yaz güneşinde uzun beklemeler için güneş koruyucu ve şapka faydalı olur. Kışın eldiven ve bere konfor sağlar. Büyük çantalarla gelmemek güvenlik kontrolünü hızlandırır. Ne görülmeli, nereye dikkat etmeli? Sarayın demir kapılarındaki kraliyet arması, tacın ve aslanın işlediği bir güç dili anlatır. Ön cephedeki sütunlar ve Portland taşı, 20. yüzyılın başında yenilenen yüzün zarif bir işaretidir. Nöbetçi askerlerin kırmızı ceketleri ve koyu ayakkabıları, tören adımlarının ölçülü ritmiyle mekanın teatral yanı açığa çıkar. Fotoğraf için birkaç nokta önerisi verelim. The Mall üzerinde saraya yaklaşırken, bayraklarla çerçevelenen simetrik aks. St. James's Park Köprüsü üzerinden, saray ve suya düşen yansıma.
Victoria anıtının basamaklarından yukarıda dalgalanan bayrağın kadraja girdiği kompozisyon. Günün farklı saatlerinde aynı noktalar bambaşka bir his verir. İçeride neler var, hangi detaylar unutulmaz? Devlet odaları açıldığında, büyük merdivenin altın yaldızlı korkulukları ve duvarlardaki portreler ilk büyük etkidir. Taht odası, sarayın törensel kalbidir. Mavi salon ve beyaz çizgi salon gibi mekanlar, kraliyet koleksiyonunun resim ve mobilyalarıyla dönemin zevkini anlatır. Kraliçenin galerisi, değişen sergilerle kraliyet koleksiyonundan seçkileri yakın plan görme fırsatı sunar. Kraliyet ahırlarında, tören arabaları ve atların bakımıyla ilgili sahneler, sarayın görünmeyen emeğini görünür kılar. Altın devlet arabası, zarafet ve ihtişamın yüzyıllar boyu nasıl bir ritüele dönüştüğünün somut kanıtıdır. Ziyaret edilen alanlarda fotoğraf sınırlamaları değişebilir. Görevlilerin yönlendirmelerine uymak en doğrusudur. Hangi törenler var, nasıl izlenir? Nöbet değişimi, Londra'nın en sevilen ücretsiz ritüellerinden biridir. Askeri bando, adımların sesi ve tören komutları sarayın ön avlusunu bir sahneye çevirir. Program mevsime göre değişebilir. O nedenle resmi duyurulara bakarak plan yapmak akıllıcadır. Erken gelmek iyi bir görüş alanı sağlar. Trooping the Colour ise hükümdarın doğum gününü kutlayan görkemli bir geçittir. The Mall boyunca renkli alaylar, sancak taşıyıcıları ve atlı birlikler ilerler. Biletli tribünler dışındaki alanlarda yine kalabalık erken saatlerde şekillenir. Böyle günlerde şehir adeta büyük bir tiyatro sahnesine dönüşür. Halk inanışları ve küçük efsaneler bu saraya nasıl dokunur? Bayrak meselesi başlı başına bir merak konusudur. Sarayın tepesinde hükümdarın kişisel sancağı, dalgalanıyorsa monark saraydadır. Birlik bayrağı görürsen monark başka bir yerde olabilir. Ünlü balkon ise modern çağın masal penceresi gibidir. Kraliyet düğünlerinde ya da büyük kutlamalarda balkona çıkıp halkı selamlamak, 19. yüzyıldan beri süren bir gelenektir. 1945 yılındaki zafer, günü kalabalıkları, yakın tarihin en duygulu meydan anlarından biridir. Ayrıca şehir folklorunda, sarayın çevresinde, gizli geçitlerin dolaştığına dair söylentiler hep anlatılır. Bu söylentiler, kentin oyunbaz hafızasının ürünüdür. Doğrulanmaları gerekmeksizin bir merak duygusu uyandırır. Neden görülmeli? İnsana ne katar? Buckingham Sarayı, soyut bir kavram olan devletin somut bir mekanla hayat bulduğu yerdir. Taş, metal ve mermer bir araya gelir ama asıl olan ritüeldir. Nöbetçi adımlarının sesi, bandonun melodisi, balkonun gölgesindeki bekleyiş. Burada bir kentin zamanı törensel bir hızda ilerler. Ziyaretçi olarak bu ritme tanık olduğunda, tarihin soğukluğu yerini sıcak bir aidiyet hissine bırakır. Burada bulunan binlerce insanın ortak duygusu nedir, diye düşünüyor olabilirsin. Cevap basittir. Bir arada olmanın heyecanı ve geleneğin sürekliliği. Kimler için uygun? Aileler, tarih meraklıları, fotoğrafçılar, mimarlık sevdalıları burada kendine göre bir şey bulur. Dış alanlar, basamaksız yollarla rahat gezilir. Parklar, çocuklu aileler için nefes alanı sunar. Romantik bir yürüyüş için gün batımı saatleri büyüleyicidir. Yüksek ses ve kalabalıkla arası olmayanlar, tören saatlerinden uzak durarak daha sakin bir deneyim yaşayabilir. Engelli ziyaretçiler için resmi bilgilendirmeleri ve step-free yani basamaksız güzergahları önceden kontrol etmek her zaman rahatlatıcı olur. Yakın çevrede başka neler yapılır? St. James's Park'ta, göl çevresinde kısa bir tur at. Green Park'ın ağaçları arasında dinlen. The Mall boyunca yürüyüp Admiralty Arch'a var, oradan Trafalgar Meydanı'na geç. Biraz daha zamanın varsa Westminster Abbey ve Parlamento binası ile günü tamamla. Hepsi yürüme mesafesinde, üstelik her adımda Londra'nın farklı bir yüzü çıkar karşına. Ziyaret için pratik öneriler. Hava değişken olabilir, hafif bir yağmurluk ve küçük bir şemsiye her mevsimde iyi fikirdir. Yazın su ve güneş koruyucu al, kışın rüzgar kesen bir mont tercih et. Hafta içi sabahları daha seçkin bir huzur sunar. Hafta sonu ve resmi tatillerde erken gelmek en iyi manzarayı sağlar. Eğer devlet odaları, kraliyet ahırları
ya da kraliçenin galerisini gezeceksen, biletleri resmi satış kanalından önceden al ve giriş saatini planla. Programına bir park molası ve kısa bir atıştırmalık eklemek enerjini dengeler. Şimdi soruyu kendine sor. Bu sarayın önünde durduğunda yalnızca bir bina mı görüyorsun? Yoksa bir ülkenin hafızasını mı? Belki ikisi birden. Belki de bu yüzden insanlar aynı balkona tekrar tekrar bakar, aynı kapı önünde buluşur. Çünkü bazı yerler bir şehrin kalp atışı gibidir. Buckingham Sarayı tam olarak böyle bir yerdir. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı beğendiysen kanalı takip etmeyi unutma. Sıradaki durakta yine birlikte yürüyelim. Yeni bir sokak, yeni bir hikaye, yeni bir keşif seni bekliyor. Şimdi düşünmeye devam et. Geleneğin gücü mü seni çekiyor, yoksa kalabalığın ortak nefesi mi? Belki ikisi de. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.